dışında antik çağda Fis bölgesinden ve bugün komşu Gürcistan'ın Karadeniz'e kıyı bölgesi olan Gölenik kentlerinde de amfora üretimi yapılmaktaydı. Trabzon çevresinde hem Sinope hem de Fis amforaları oldukça yaygındır. Avrupalıların kendisi arkadaşlarını aşmaları için işleri bittiğinde tekrar taşımayı bu yüzden bunların dışı kalan Avrupalılar daha sonra ya saklama kapları olarak kullanılır ya erken yaşta çocuklar için Bugün Trabzon Müzesi'nde Karadeniz amforaları dışında Ege ve Akdeniz'in değişik yerlerinden amforalar bulunmaktadır. Adını karşılıklı iki kulpundan dolayı Antik Yunanca Amphoreus kelimesinden alan amforalar, Antik Çağ'da genellikle zeytinyağı ve şarap taşımacılığında kullanılırdı. Amforaların aşağı doğru daralan formları, onların gemiler
Krallık donanmasında bu tür gemilerin olduğu düşünülmektedir. Verilen ekibi büyük gemiler, Karadeniz bölgesinde olduğu gibi Roma eyalet donanmalarında daha çok amiral gemisi olarak kullanılıyordu. Milattan önce 63 yılında Romalı general Pompeius Mithridates hanedanı yönetimindeki Pontus Krallığı'na son vermiş üzerine Karadeniz bölgesinin güneyinin bulunması için bölgeye Presis Konsullarında güçlü bir eyalet donanması konuşmaktadır. Roma eyalet donanmalarında daha çok Limur'a denen iki sıra kürekçili hızlı hareket edebilen küçük kadırgalar kullanılıyordu. Başlangıçta tek sıra kürekçi olan bu gemiler zamanla geliştirilerek kürekçi sırası her bir yanda iki katlı olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Antik çağ boyunca Karadeniz bölgesinin en canlı ticaret gemilerinden biri olan Trabzon suları çok çeşitli tip ve boyutlarda. Kısırefa'nın doğuda Perslere karşı yaptığı askeri sefer sonrası Trabzon üzerinden ana yurtlarına bölüşme anlattığı bu eserde Trabzonlardan iki adet gemi ödünç aldığını aktarır. Bunlardan her biri bir yandan 25 kürek olacak şekilde toplam 50 kürekçiyle hareket eden Pentekontal gibi, diğeri ise her bir yandan 15 kürekçi olacak şekilde toplam 30 kürekçiyle hareket eden Triakontal gibi. Antik çağın diğer ana gemisi olan ve her bir yandan 85 kürekçi olacak şekilde toplam 170 kürekçiyle hareket eden görkemli 3 katlı trilemeler. Milattan sonra Lüks nesneler, özellikle de altın takılar talep ediyor. Antik çağda kadınlar küpe, kolye, broş, saç bandı, fibra denen çeyrendiliğine ve yüzük gibi çeşitli takılar kullanılıyor. Takılar özellikle kadınlar için önem taşıyor. Çünkü kadınlar takıları kocalarının servetinden bağımsız olarak saklayabiliyor. Erkekler kadınlara kıyasla daha az takı tercih eder. Çocuklara ise genellikle onları güvende ve zarardan uzak tutmak için koruyucu muskalar veya tılsımlar takılır. Çağda takı yapımında kullanılan başka görüntülerde altın ve gümüş olduğunu görüyoruz. Ancak altın ve gümüş takılara Roma topluluğunda kullanılıyor. Orta sınıf halk ise daha çok bronz, bakır ve demir gibi düz metallerden yapılan takıları tercih ediyor. Antik Yunan kuyumcularının aksine Romalı kuyumcular kalıp ve döküm teknikleri kullanarak seri üretim yaptıkları için bu durum Roma döneminde daha çok insanın takı sahibi olmasına imkan sağlıyordu. Takılar kişisel süs eşyaları olmaları dışında bazen kutsal alanlarda tanrı ve tanrıçalara adak olarak sunuldu. Takılar antik çağda özel kişilerle birlikte kullanılıyordu. Antik çağda takılara zevk ve estetik takmak için onları kendi taşları, oldukça ediyor. Yahut zırhın ve aktivist gibi bir taşlara ulaşmak oldukça zordur. Fakat mimar, yeşil taşı ve Efes gibi görevli taşlar takı ürününde sıklıkla kullanılmaktadır. Takılar. Antik çağda statü, güç, bilgi, nüfuz ve zenginlik göstergesi olan takılar, çeşitli metaller, değerli ve yarı değerli taşların kullanılmasıyla üretilmiştir. Giderek zenginleşen toplumlar, lüks nesneler, özellikle de altın takılar talep ediyordu. Antik çağda kadınlar küpe, kolye, broş, saç bandı, fibra denen
Eskiden getirdiğini anladım. Almasından sonra Anadolu'da ortaya çıkan siyasi oluşumlardan biri olan ters kökenli iktidar ilişkileri anlamında son tutuklarla tanımlattınız. Bir an önce maden eserler, metal paralar, mühürler, yüzükler. Bunlar şimdi sizin içinde bulunduğunuz Trabzon Müzesi'nde sergileniyor. Merhaba, ben Umut. Ben bir arkeoloğum. Şimdi size Trabzon'un antik çağ hakkında bilgiler vereceğim. Önce size bir Yunanistan'daki rastı, İncir'i, limonun, turuncu ve zeytini de meşhur. geçmişte insanların yaptığı... Hatta şehrin Trabzon hurması diye lezzetli bir meyvesi vardır. Trabzon'un halkan, levrek, kefal, tekir, boyoz ve uskumru balıkları çok meşhurdur. Fakat Trabzonluların en çok Arkeologlar sevdiği Trabzon çevresinde 10 bin yıldır insanların yaşadığını bulmuştur. Trabzon çevresinde bu ilk insanların mağara
görüyorsun onu? Niye öyle ona hayır, buna hayır diyorsun?